Bir gün Hazreti İdris Aleyhisselam güneşin altında yürüyor. Böyle biraz da sıcak vuruyor ona. Acaba bu güneşte vazifedar memur melek nasıl dayanıyor buna diye melekle görüşmek istiyor. Her yerde böyle memur melekler var ya, vazifeli. Bir yağmur tanesinde, güneşte, ayda, yıldızda ne yapıyorlar? Her mevcudatın üzerinde hem vazifedarlar hem de Allah Azze ve Celle'yi sürekli tesbih halindeler. İdris Aleyhisselam ondan rica ediyor. Ya ben Azrail Aleyhisselam'la görüşmek istiyorum uzun süredir falan diye. Melek de kırmıyor, olur ben iletirim diyor yani o durumu. Tabii görüşürsünüz görüşmezsiniz bilemeyiz diyor. Bir gün Azrail Aleyhisselam insan kılığında İdris Aleyhisselam'ın yanına geliyor. Tabii insan kılığında geldiği için tanıyamıyor. Bir de İdris Aleyhisselam'ın hayatı şöyle. 4 gün ibadet ve kullukta geçiyor. 3 günü de halkın içinde geçiyor. Onlara tebliğ ve irşat vazifesiyle geçiyor. Gelen insan da tam o 4 gün ibadet vaktine denk geliyor. Çıktın geldin bu benim özel 4 günümde falan deyince ya görüşmek istedim, seninle olmak istedim, kulluk etmek istedim, seninle ibadet etmek istedim deyince İdris Aleyhisselam diyor ki ya sen bana dayanamazsın diyor ya. Ben az yer, az içer, az uyuyan bir adamım diyor. Sen benim yanımda helak olursun, perişan olursun diyor. Bir şey olmaz dayanmaya çalışırız deyince yolda başlıyorlar yürümeye. Yolda bir çoban görüyorlar. Azrail Aleyhisselam diyor ki tabii Hazreti İdris bilmiyor onun Azrail olduğunu. İnsan kılığında. Azrail diyor ki ya şu çobandan bir süt mü alsak diyor. Akşam acıkırız falan diyor. İdris Aleyhisselam bir sinirleniyor. Ne diyorsun sen diyor ya. Bizim nereye gideceğimizi bilen Allah bize sofra sermez mi diyor ya. Sermişti mi daha önceden de? Sofra diye sure ismi var değil mi? Maide ne demek maide? Sofra demek. Daha sonra kimlere sermiş? Yunus Emre'ye sermiş. Hani birileriyle denk geliyor, her biri dua ediyor bir sofra. Yunus Emre dua ediyor 2 sofra. Sen ne duası ettin diyor ya. Ben diyor sizin dua ettiğinizin hürmetine dedim diyor. Vallahi biz Yunus Emre'ye dua ettik diyor ya, o hesap. 2 sofra iniyor. Neyse tamam diyor, tamam bir şey demiyorum diyor. Akşam oluyor, tam yemeğe oturuyorlar. İsa Aleyhisselam da böyle hafiften de olsa acıkıyor yani. Bu arada inanılmaz bir kulluğu var. Yani olayları anlatmaya devam edince anlayacaksınız. Kulluk seviyesinde Hazreti İdris çok ciddi bir yükseklikte, yetişilmez bir boyutta yani. Neyse Azrail de ben yemeyeceğim diyor. Tabii tekrar söyleyeyim ölüm meleği olduğunu bilmiyor insan kılığında. Allah Allah diyor ya. Çobandan süt aldıracaktı bak şimdi yemiyor falan. Yiyor Hazreti İdris 2 lokma. Sabaha kadar ibadet ediyorlar. Hazreti İdris artık yorgun düşüyor. Bakıyor ölüm meleğinde hiçbir şey yok. Allah Allah diyor. Nasıl adam bu diyor ya. Ben de zorlanır dediydim diyor. Ertesi gün oluyor işte. Bir üzüm bağının yanından geçiyorlar. Ölüm meleği yine söylüyor Azrail Aleyhisselam. Ya diyor şu bağdan da bir tutam üzüm mü alsak akşama lazım olur. Hazreti İdris sinirleniyor yine. Ya ben demedim mi bana öyle deme diye. Bak tevekkülümüz zedeleniyor falan. Tamam bir şey demedim diyor. Akşam oluyor. Hazreti İdris acıkıyor. Tam yemek yerken Azrail'e diyor sen de yesene. Yok benim iştahım yok ben yemeyeceğim deyince yine şaşırıyor. Allah Allah ya 2 gün oldu. Biz dayanamaz dedik yani biz dayanamıyoruz adam dayanıyor falan. Sabaha kadar ibadet. İdris Aleyhisselam artık sabah oluyor bitkin düşüyor. En son diyor ki ya bana doğruyu söyle sen insan olamazsın diyor. Çünkü hayatında gördüğü en ciddi abid kendisi. Bir üst seviyesini görmemiş İdris Aleyhisselam. Kendisinden daha çok ibadet eden birini görmemiş. Azrail Aleyhisselam yalan söyler mi tabii? O da diyor doğru diyor yani ben Adem oğullarından değilim diyor. Kimse sen o zaman diyor ölüm meleğim diyor. Ne? Ölüm meleği mi? Emir mi aldın diyor. Ya emir alsam 2 gün benimle gezebilir misin diyor ya. İdris Aleyhisselam'a sıkıntı yok ben diyor. Seni Allah için çok sevdiğimden, senin muhabbetini, kulluğunu çok sevdiğimden ben Rabbimden müsaade aldım 2 gün seninle dost olmaya geldim diyor. Şimdi sen buraya geldin canları kim alacak diyor. Azrail Aleyhisselam diyor ki ya dünya dediğin senin önündeki sofra misal bana diyor. Bir anda oradayım bir anda buradayım ben seninle gezerken o canları almaya devam ediyorum diyor. Şimdi mesela güneşin zatı bize çok uzak değil mi? Ama ışığı nerede? Her yerde bir anda olabiliyor. Neden? Nurani çünkü. Azrail Aleyhisselam da nurani değil mi? Nuraniyetin özelliği nedir? Bir anda güneşin ışığı diye her yerde olabilir. Yanda İdris Aleyhisselam'la muhabbet ederken bir yanda da bir bakarsın denizdeki balığın bile canını almış. Şimdi biz matematik dersinde üniversitede boyutlarla ilgili meseleyi fazla gördük. 3. boyut oluyoruz öyle değil mi? Ne demek oluyor 3. boyut? X var, Y var bir de Z var. Bir yaprak düşünün. O yaprağın yanı hiç gözükmez gibi düşünün. 0 gibi düşünün. Bir kenar var, bir kenar daha var. Buna 2 boyut denir. Sen o yaprağı kalınlaştırıp kitap haline dönüştürdüğün anda kaç boyut oldu? 3 boyut oldu. Demek ki onun bir kenarı bir boyut, diğer kenarı 2. boyut, genişlemesi de 3. boyut. Şimdi biz kaç boyutlu bir dünyada yaşıyoruz? Kaçıncı alemdeyiz? Biz 3 boyutlu bir alemdeyiz. Şurada gördüğünüz yazılar ise farkındaysanız 2 boyutlu. Boyu var, eni var. Bu yazıların bir kalınlığı var mı? Elle tutulabilecek bir kalınlığı yok, doğru mu? Ben 3. boyuttayım. Bu ise benden bir düşük olan 2. boyutta. Ben aynı anda hem şurada olabildim mi şu an? Evet. Olabildim değil mi? Hem aşağıdaki cümledeyim hem yukarıdaki cümledeyim. Demek bir üst boyutun müdahalesi bir alt boyuta indirgendiği zaman ve mekan fark etmiyor. Üstad Hazretleri hayatın 3. mertebesindedir diyor. O da hayatın 3. mertebesinde olduğundan dolayı 1. mertebe biziz. 2. mertebesinde insan gibi yaşayabilen ruhaniler. Zamanı isterse yer içer vesaire. 3. mertebe
hiçbir cismani özelliği mevcut değil diyeyim. 4. mertebe şehadet vesaire ilahir 5. mertebe diye gidiyor. Azrail Aleyhisselam da farklı, daha üst bir boyutta olduğundan dolayı bir anda İdris Aleyhisselam'la gezebilirken öteki anda bir böceğin, bir insanın, denizin altındaki bir balığın bile hayatını ondan alabilir. Ben ölüm eyleyim deyince İdris Aleyhisselam bir farklılaşıyor tabii. Ya ne oldu diyor. Ya benim hep istediğim bir arzum vardı da bana bir ölümü tattırabilir misin? Ya Allah Allah. Ölümün acısını tadıp da ne yapacaksın? Ben o ölümün acısını tatarsam dünyaya döndüğümde bir daha hiçbir zaman uyumam. Hep Allah'a sonuna kadar kulluk ederim diyor. Kullukta çok ciddi bir mertebesi var İdris Aleyhisselam'ın. O da tamam diyor, Rabbime sorayım diyor. Allah izin verince birden ölümün acısını tattırıyor. Ve bir anda Allah'ın izniyle hayata tekrar dönüyor. İdris Aleyhisselam gözünü bir açıyor. Nasıldı diyor. Ya benim hiç okuduğuma benzemiyor diyor. Bu dehşetli bir hal diyor ya. Vahşet bir hal diyor. Rivayetlerde şöyle geçiyor. Nasıl bir koyunun derisini canlıyken yüzerler ya, ölüm hali de öyle bir andır diyor. Benim bir arkadaşım vardı, Kayserili. Bunun babası çok zalimlik etmiş bunlara. Öyle böyle değil. Anasına kıymış, etmedik bırakmamış, çocuklara kıymış, etmedik bırakmamış. Küçücük çocukların üzerinde ateşler söndürmüş, sigaralar söndürmüş. Böyle etmedik zalimlik bırakmamış. Böyle yani çok içermiş, edermiş, sabaha kadar dövermiş, işkence eder öyle dövermiş çocukları ta zamanında. Babam diyor trafik kazası geçirdi, hastaneye gittik. Ben bir adamın can vermek isteyip canının çıkmadığını babamda gördüm diyor. Hani diyor pamuk tarlasına böyle bir dikenli teli koyarsın, çekersin, koyarsın, çekersin. Pamuk ne tam gelir ne de seni bırakır ya. Aynı babamın ruhu çıkayım çıkmayayım, çıkayım çıkmayayım diye dakikalarca, saatlerce, günlerce acı çektirdi babama diyor. An an bütün acılara şahit oldum diyor. İşte bazı zalim kişilere Azrail Aleyhisselam daha can almaya başlarken cehennemin kokusunu tattırmaya başlar. İdris Aleyhisselam da öyle söylüyor. Ne kadar zormuş diyor. Hiç okuduğum, bildiğim meselelere hiçbirine benzemiyor. Senden bir isteğim daha var. Nedir diyor Azrail Aleyhisselam? Bana diyor cehennemi göster. Tam sorayım Rabbime de ne yapacaksın cehennemi diyor. Kulluğum ziyadeleşir. Ben o cehennemi görürsem diyor ya. Sorayım Rabbime diyor. Allah Azze ve Celle izin veriyor. Götürüyor cehenneme. Cehennemin kapısında görevli melekler var mı zebaniler? Var. Kimsin diyor. Ben Azrail deyince görevli melek bile titriyor. Niye geldin diyor. Ya telaş yok bir şeye gelmedim diyor. Şimdi öyle olunca korkuyorlar Azrail Aleyhisselam'dan yani. 4 büyük melekten bir tanesi. Böyle İdris Aleyhisselam'la birlikte geldik. Bize cehennemin kapısını bir parça açar mısın diyor. Cehennemde vazifeli melek bir iğne deliği kadar cehennemin kapısını açıyor. Bir iğne deliği kadar, iğnenin ucu kadar. Gözünü koysan göremeyeceğin kadar cehennemin kapısını açıyor. Duyduğu o derin sesten, hissettiği o sıcaklıktan, içerideki o inlemelerden, ateşlerden dolayı İdris Aleyhisselam düşüp bayılıyor. Kendine geldiğinde aman diyor, aman diyor. Bu hal benim okuduğumdan, bildiğimden çok daha dehşetli bir halmiş diyor. Senden bir isteğim daha var diyor Azrail Aleyhisselam. Bulmuş ya insan, bırakır mı isteğini? Bana diyor bir de cenneti göstersin. Ya ne yapacaksın sen? Zaten cennete gideceksin Allah'ın peygamberi. Ya ben onu görsem kulağım iştahlanır benim. İştiyakım artar Rabbime karşı. Daha iştahlı dua ederim diyor. Allah Allah. Tamam diyor, sorayım diyor. Soruyor Azrail Aleyhisselam. Allah Azze ve Celle müsaade buyuruyor. Tamam diyor, gel götüreyim cennete. Giriyor. Kapıyı bir açıyorlar ama o andan itibaren gözlerini ayıramıyor içeri. Bak olay çok ilginç bir yere gidiyor ama. Diyor ki Azrail Aleyhisselam, bir girsem bir su içsem, şuradan bir meyve yesem falan. Azrail Aleyhisselam diyor, tamam diyor, gir diyor yani. Rabbim müsaade etti, gir diyor. Bir yudum su iç, bir meyve al. Giriyor içeride bir yudum su, bir dal meyve. Azrail Aleyhisselam vakit doldu, gitmemiz lazım diyor. Tutunuyor bir dala İdris Aleyhisselam. Beni buradan kimse çıkaramaz, gerekirse seninle mücadele ederim diyor. Çok ilginçtir. Cenneti görüp dönebilen bir peygamber var, o da Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Ne için dönüyor biliyor musunuz? Sana, bana şefaat etmek için diyor. Sana bana ya. Üstümüze alınalım yani. Böyle bir şey olabilir mi? Bak İdris peygamber tutuyor dalı, diyor ki beni buradan çıkaramazsın, seninle mücadele ederim diyor. Azrail Aleyhisselam diyor, ya Rabbi ne yapacağım ben? Böyle hal. Ey diyor Azrail, delillerinle birlikte İdris'le mücadele et. Hani o niye cennette kalsın? Niye istiyor kalmayı? Delillerini sunsun. Sen niye onu çıkarmak istiyorsun? Niye çıkması lazım? Delillerini sun diyor. İdris Aleyhisselam bir başlıyor. Şimdi diyor her canlı ölümü tadacaktır ayeti var mı diyor. Var diyor Azrail Aleyhisselam. Tamam bak ben tattım. Cennete girenler sadece bir ölüm vardır, onu da tattık diye ayet var mı? Var diyor Azrail Aleyhisselam. Tamam bak ben öldüm. Öldüm mü bir kere? Öldüm. Bak cennete de girdim mi ben onu tattım diyor. Allah'ın kulunu 2 kere öldüreceğine dair bir ayet var mı diyor. Azrail Aleyhisselam diyor ki öyle bir ayet yok diyor. Tamam bak ben bir kez öldüm zaten. 2. ölüm de yok. Tamam mı bu da? Peki şimdi diyor neredeyiz diyor Azrail Aleyhisselam'a. Azrail Aleyhisselam cennetteyiz diyor. Cennet ehli çıkarılacak değildir diye de ayet var mı diyor. Azrail Aleyhisselam diyor var diyor. Tamam yani beni kimse çıkaramaz buradan. Azrail Aleyhisselam diyor ya Rab vallahi durum böyle ben ne yapayım? Allah Azze ve Celle lisan-ı hikmet ile diyor ki ben zaten ezel noktasında onun cennete gireceğini bu ana yazmıştım.
Demek o da onu hissetmiş. Bir problem yoktur, orada kalsın. Ebediyen orada devam etsin diye İdris peygamberi orada bırakıyorlar. Yani Allah Azze ve Celle zaten o ölümü ona yazmış. Ama şeye dikkat edin. Cennete çıkmadan önce ölmedi. Bir kez ölüp diriltildi ya, ölümü de orada tattı. Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesinizi verip gideceksiniz. Gençliğin de gidecek. Aldığın tatlar da gidecek. Heyecanın da gidecek. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi, bizi ne kurtaracak? Bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab. Ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.